arkadaşlar, merhabalar. Bugün tekne listesini ele alacağız. Zeybek tekniğimizi, zeybek stratejimizi tekfen için uygulayacağız. Bakalım tekfen bize neler söyleyecek. Dilerseniz hemen yörüngelerimizi açalım. Hemen başlayalım. Birinci zaman döngümüz, ikinci zaman döngümüz. Bugün şöyle tersten başlayalım diyorum. Formasyondan başlayalım ilk önce. Formasyon bize ne diyor? Şimdi ana periyoda baktığımızda ana periyotta bir 3 görmemiz gerekiyor. Şöyle hemen kısaca tarif edecek olursak şurada konsolidasyon döneminden sonra birinci yükseliş dönemi diyelim. Şuralarda ikinci yükseliş dönemi. Şurada bir üçüncü yükseliş dönemi olması gerekiyor. Ana periyodun yükselişleri. Tabii bu aralarda, ara periyotlarda 1, 2, 3'leri yakalayacağız, göreceğiz. Burada düzeltmesi ana periyodun olaraktan düşüş dönemi, alt periyotlarda düşüş periyotları uygulanacak. Burada düşüş periyodumuz bitmiş durumda gibi gözüküyor. İlk önce ona bakalım. Yani şu an ana periyodun biri var. Yani biri kalmış. 1, 2, şu üçüncü şeyini yani yükselişini yapmak isteyecektir. Atağını yapmak isteyecektir. Bir atağa kalmış şu an ana periyotta. Zaman döngülerimize dönecek olursak şuradan hemen en üst zaman ikinci zaman döngüsünden başlayalım. Açalım onları şöyle netleşsin. Evet, birinci zaman döngüsü ikinci zaman döngümüz burası. İkinci zaman döngümüzün üst periyotları şurası. Hemen ana periyodumuzu açalım. Ana periyotta gördüğünüz gibi bir 0.5 dönüşümüz var burada. Şöyle bakacak olursak 0.5 dönüşü, yani geçilmek istenen ana periyotta geçilmek istenen bölge burası. Burayı geçmek isteyecektir. Birinci zaman döngüsünde de periyotlarımız burada kapanacak. Zaman döngümüz burada bitiyor. 26. katımız burası. Fiyatın ana periyotta hedeflediği, yani 3 sortiden sonra hedeflediği bölge burası olacak. 0.5'i direnç olarak şurada bir işaretleyelim isterseniz. Yani atalım bir fiyat, en azından yeri belli olsun. Açısal yükselişte hesaba katarsak şu bölgeler bizim direnç bölgemiz. 6,5 dolarlar. Yani bu arada dolar bazlı ekrandayız. Aylık grafikteyiz. Logaritmik ekrandayız. Onu da bildirelim. Yani açısal olarak çıkacak olursa bu bölgeler zamana bağlı, şu bölgeler. Tabii bu atağın hızına bağlı. 6,5'larda, şuralarda karşılarsa, çok iyi bir atak yaparsa, geliştirirse 6.28'ler gibi. Evet, şu bölgeden geçecektir. 6,5 dolarlardan geçecektir diye düşünüyorum. Bakalım bir takip edip göreceğiz. Ana periyotta biz direncimizi koyduk fiyat olarak. En azından yeri belli olsun. Şimdi bununla işimiz kalmadığı için bir kapatalım bunu. Hemen bir alt periyodunu açalım. Bir alt periyotta nerelerden dönmüş? 618 dönüşümüz var. 382'ye taban yapılmış. Şu an tabanın üstüne çıkmışız. Acaba burada bir geri retest olur mu? Yani onay alır mı diye bakalım. Üstüne çıkmış, düşmüş. Şurada bir onay alma ihtiyacı duyabilir fiyat. Yani şöyle bir onay isteyebilir bu kanaldan. Onun için kırılan bölge burası, yukarı doğru. Onun için şu bölgelerde dikkat etmek gerekir. Eğer bir geri dönüş olursa tabii ki burada alım fırsatı doğar. Onu beklemek gerekir. Bu tabanımıza da bir fiyat koyalım. En azından geri dönüş olursa aklımızda olsun orası. Zaten şurayı kapatmış zaten. Hani şuranın bir geri dönüşü olmaz. Bir mumla hemen ileri geri. Burası kapanmış. Burada artık şu bölge var. Şu bölge var. Buranın bir geri dönüşü olabilir. Bekleyebiliriz. En azından gerçi o bölgeye şurada bir geri dönüş yapmış, üstünden çıkmış ama yine de
dönme ihtiyacı duyabilir. Belki şu ortalamaya dönmek isteyebilir. Orada da yakalayabiliriz. Yani şurada hem 618 hem birinci zaman döngüsündeki ikinci periyotta bir ortalama ihtiyacı hissedebilir fiyat. Şu şekilde yani buraya kadar çıktığını düşünürsek ikinci mum aşağı çekip 1 2 3 ay yani buralarda oyalanıp tekrar gelip gidebilir. Yani şu bizim burada 21. katımız var. Orası direnç olacaktır zaten. Sürekli aynı bölge direnç. Orada bir iki mum yani 1-2 ay aşağı salıp tekrar yukarı dönebilir fiyat. Bekleyebiliriz de. Tabi buranın kırılımı halinde fiyatı yukarı yönlü takip etmek gerekir. İkinci zaman döngüsünde ikinci periyodumuzda da gördük. Onun da direnci buralarda aşağı yukarı aynı yer. Onun için onu da kapatalım ve bir alt periyoduna geçelim. Bir alt periyodu burada. Onu bir açalım. Evet, burada şimdi hayatına grafik ekranında başladığında sanki kanal tepesi yapılmamış gibi duruyor. 618 dönüşü varmış gibi alt periyotlarda. Lakin burada biz mumları görmediğimiz için, hayatının da devam ettiğini varsaydığımız için bu kanal tepesinin yapıldığını varsayalım burada. Yani şuralardan dönüş olduğunu varsayarsak şu hareketlerden sonra belki de şuralardan döndü. Şuraya bir retest yaptı. Ondan sonra tekrar düşüş onayını burada aldı. Yani şu hareketleri yapmış olabilir. Bilmediğimiz için artık şöyle şuralarda takılıp burayı kırıp buradan tekrar geri dönüp buraya gelmiş olabilir. Yani şu hareketler olmuş olabilir şurada. Evet. Biz böyle varsayalım. Yani kanal testinin olduğunu, üst kanal sınırına ulaşılıp sarkıldığını düşünelim. O şekilde hesap edelim. Kanal tepesinden dönüş nereye? Tabii ki 382 en bilemediniz en kötü ihtimal 236 382'den sonra 236'mız burada artık tutmuş bizi. Yani ikinci zaman döngümüzün en alt periyodunda. Aslında bu ikinci zaman döngümüzün en alt periyoduyla birinci zaman döngümüzün ikinci periyodu ilişkili şu periyot. Onu da bir açalım görelim. Evet, bu periyot hayatına başladığı andan beri uyguladığı ikinci periyot yani birinci zaman döngüsü ikinci periyotta bir üst zaman döngüsünün en alt periyodu ilişkili. Nasıl ilişkili? Bu onun artık yükseleni oluyor. Yani yükseleni olarak düşünebiliriz. Öyle aklımızda canlandırabiliriz. Bunun kırılımıyla birlikte burada artık periyotun evrildiğini düşünün. Tekrar aynı periyoda döndüğünü, buranın taban olduğunu, tabanı kırdığını ve artık hareketlerine birinci zaman döngüsünde ikinci periyotta yani yükselenin bir alt periyodunda yaptığını düşünün. Yani şurası kırılım bölgesi. Buranın kırılımı hemen şunu kapatalım gösterelim. Birinci zaman döngüsünde buranın kırılımı bize 382 tabanını yaptırmış. Burası artık tabanımız. Gördüğünüz gibi tabanımızdan onayımızı almışız. Burada bir tepkimiz var, sinyalimiz var. Biz gidiyoruz demiş. Tekrar geri dönüp buradan artık vedalaşmış burada. Aslında kaçırmışız. Burada alabilirmişiz. Yani daha erken analizler yapsaydık tekniğimizle buralarda giriş yapabilirdik. Artık ikinci onaya yani ikinci dibi yapmış aynı kanala. Buradan sonra artık bir yükseliş onayı gelmesi gerekiyor. Şuralarda bir yerlerde onu yapması lazım. Onu yaptıktan sonra artık yön artık iyice yukarı gidebilir. Yani şu hareketin şurada bir onayı olmak zorunda. Yani şöyle bir onay da olabilir. Direkt de gidebilir tabi. İhtimaller dahilinde burası onay sayılabilir. En alt periyodumuzda yani birinci zaman döngüsü en alt periyodun bir üstü. Burası en alt periyodumuzda şu çizgili kanalımız. Onu da büyütelim biraz. Evet.
Şimdi birinci zaman döngüsünde burası en alt periyot. Orada da taban yapılmış. Gördüğünüz gibi en alt periyotta tabanımız oluşmuş. Artık bu periyotlar içinde rahat hareket edecek. Burada 764 dönüşü var. Şuradan gördüğünüz gibi 0.5'ten sonra şurada taban, tekrar 764 dönüşü. Hedef şimdi bunu kırmak. Bu bölgeyi kırmak. Yani bu yükseliş hedefi şurası. Oralara kadar aylıkta gidecektir takılmadan. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay burada bir düzeltme isteyebilir. Tekrar 618 yapıp şu en düşük periyotta 382 tabanıyla buradan gidebilir. Tekrar yükselişine devam edebilir. Buralarda direncimiz var. 5.28'ler gözüküyor şu an gidişata göre açısal olarak. Burada şu hareketi yapıp tekrar yukarı dönebilir. Geçelim birinci zaman döngümüze. Zaten geçtik ama bunlar en alt periyot ve ikinci periyot. Üçüncü periyoda baktığımızda şurada bizim üçüncü periyodumuz. Onu da büyütelim, şöyle bir görelim. Evet. Üçüncü periyodun üstüne çıkmak isteyeceğiz. Kanal tepesinin, çünkü artık ileriki zamanlarda, yani 2045'lerde burada bir kapanış var. Hedefimiz buranın üzerine çıkıp buranın üzerinde tutunmak. Buranın üzerine tutunduğumuzda ana periyot kanal tepemizde burada. Onu da şöyle yükseltelim, açalım. Evet, hareketlerimizi bu bölgeye sıkıştırmak isteyeceğiz. Ortalamaları bu sayede yükseltip bütün ortalamalar şu bölgede toplayıp en son kapanışta altından dolaşıp, yani periyodu kapatıp 3 zaman ana periyotta 3 yapmış olduğu yükseliş evresini burada bitirip artık bir üst periyotta ana periyotta bir üçlü yapmak için tekrar buradan yükselişine devam edecek. Amacımız burada bir kapanış yapmak. Onun için şu an son yükseliş dönemindeyiz. Onu da başlatıyoruz şu an. Bu son yükseliş döneminden sonra kapanışımız var burada. Şimdi fiyat şu an bayağı hızlı bir atak yapmış durumda. Bu bölgelerden girilir mi? Girilir. Neden? Kırılan bölge şurası. Hedef burası. Buralarda tabi aylıkta birer mumlar aşağı inip çıkmışlar. Dalgalanmalar olacaktır günlükte. Günlükte yapmış olduğu bir iniş çıkışların tabanından yakalamak lazım. Şurada kırılım var yukarı yönlü. O kırılıma bakacak olursak şöyle bakalım. Evet, artık şurada kırmış yukarıyı. Evet, günlükte bakacak olursak burada 764, şurada belki 618'e kadar salabilir günlükte. Oradan giriş yapılabilir. Yani günlük dönüşlerin, yukarı dönüşlerini kaçırmamak lazım. Tabii burada 20 ve 21. katlar arasında Fibonacci'miz var. Bu bize ne diyor? 618'den bir yukarı yükseliş. 764'te takılınmış biraz. Artık burada bu bölgede bir yeşil mum görmüşüz. Bu artık yarın, yani pazartesi günü açılacak muma bağlı. Aşağı salarsa burada hedef 618 olacaktır. Buradan tekrar yukarı gidebilir fiyat. Günlük dönüşlerin yukarı dönüşlerini kaçırmamak gerekir derim bence. Tam alım yerini geçmiş, yani biraz geç kalmışız. Şu bölgede alınabilirmiş. Yani şu 20. katı kırıp tekrar geri dönüp, şu bölge alım bölgesiymiş aslında. Kaçırmışız ama olsun. Fiyatın uzun vadede yatırım için uygun olduğunu düşünüyorum. Burada tekrar en azından şu bölgenin üstüne çıktıktan sonra bir aşağı geri dönüş, yani şu bölgelere geri dönüş olabilir. Şuradan şöyle gelip şurada devam edebilir. Veya bunun üstüne çıkıp altından dönebilir. Şu bizim ana trendimizin yörüngesi diyebiliriz. Yani buradan şöyle şu hareketleri gözlemleyebiliriz.
en azından 22 Fibonacci 22'ye kadar soluksuz gidebilir. O ihtimal dahilinde. Ondan sonra artık şu şekilde şu hareketler gözlemlenebilir burada. Günlük dönüşlerin geri dönüşlerini yakalamak lazım. Tekrar biz aylık periyodumuza dönelim. Evet, burada şöyle bir de şuna bakalım. Bizim periyot ortalamamız, periyodumuz, en üst periyodumuz ne yapıyor? Evet, periyot biri, yani yıllıkta bir periyodu şu an bozuk durumda. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu düzeltilecektir. Yukarı doğru yönle, kuvvetli bir yönle. Peki düzeltildikten sonra tekrar kapanış, yani sıfırlama yapılır mı? Ona bakalım. Altına girmiş, üstüne çıkmış. Buradan şu hareketi yapabilir. Yani şu bölgede şunları şuraya kadar yükseltip şu bölgede bir geri dönüş bekleyebiliriz belki. Yani şuradan şöyle gelip şurada sıfırlayıp gidebilir. O zaman da biz şunu düşünmemiz lazım. 618 05 05'e kadar gider mi? Gider. Evet, şuraya kadar gelebilir. Şuradan şu dönüşü yapabilir. Ara periyotta şu yükselişten sonra şuradan tekrar salabilir fiyat. Kendini bu şekilde gidebilir. Evet, şu yükselişi tamamlamasını bekleyeceğiz artık. Düzeltmesinin bitmesini bekleyeceğiz. Şuraya baktığımızda şurada bir direnç bölgemiz var zaten. Evet, bu direnç bölgesi bize alım fırsatı olarak yansıyabilir. Hemen tam yerine bakalım. Şurası. Karşıda 3.59'lar. 3.59'lara kadar takip edilebilir fiyat. Girilebilirdi ama şurada aylıkta şimdi yeni aşağı mumu beklemek lazım şu fiyata girmek için. Çünkü şu an zaten ay ortasını geçtik. Şu an yukarı çıksa bile geri salma işi yapabilir. Çıkmaya da bilir. Tekrar buradan dönebilir. Yani şunu salabilir. Bu mumu burada kapatabilir. Biraz geri salabilir. Bir dahaki mumla aşağı dönebilir. Yani artık bu ay için girilme fırsatı kaçmış. Bir dahaki ayın açılacak mumunu takip edip nerede açılacağı, ne kadar saldığı, mesela 764'e kadar bunu burada kapatıp buradan 764'e kadar salabilir, buradan devam edebilir. Yani Nisan mumu değil de Mayıs mumu olabilir. Tabii bunun ne yapacağı şu an tam kestirilemediğinden tam 764'te acaba geçecek mi? 1'e kadar gidecek mi? Yoksa 764'ten 618'e salacak mı bu mumu? Onu da kestiremediğimiz için veya 764'e kadar salıp tekrar ay sonuna kadar buraya kadar kapatacak mı? Onları da düşünemediğimiz için, bilemediğimiz için, yani yön bulamadığımız için giriş yeri olarak kaçırıldı. Aslında günlükteki hareketi takip etmek lazım. Bugünlükte eğer ki 764'ün altına salarsa 618'e kadar bir günlükte geri çekilip ayı yukarıda kapatabilir. Veya direkt yukarıda kapatıp ay sonuna doğru 1-2 gün kadar salmalar yapıp tekrar diğer ayın mumunu açtığında tekrar yukarıyı deneyip tekrar aşağılara salabilir. Ona da bakabiliriz. Yani değerlendirmek lazım günlük muma göre. Evet, bunu da geçtikten sonra periyodumuza da baktığımızı varsayalım. Alt periyotların ortalamalarına bakmamıza gerek yok. Burada çünkü yaptığı hareket belli. Gerçi günlük dönüşler aranacaktır. Bir günlük periyodu açalım. Evet, günlük periyot düzeltilmek isteniyor. Bozuk olan, ters çevrilmiş olan periyodu yüksek bir hacimle yukarıya kadar çıkmışız. Önemli olan nokta şurada günlük ortalama, fiyat ortalaması burada, periyot ortalaması burada. Acaba burada fiyat şu noktadan sonra periyotu düzeltmiş olacak. Geri döner mi bu noktaya? Dönmez. En fazla ortalamaya kadar döner. Fiyat ortalamasına kadar. Onu da alıp gidebilir yukarı tekrar. Periyotun burada düzeldiğini varsayıyoruz artık. Çünkü bölge geçilmiş durumda. Şurası.
Bir de bunun hemen tabanlarına bakalım. Tavanlar ne diyecek bize? Saatlik tavanın neresindeyiz? Altındayız. Burada saatlikte bir dönüş söz konusu. Tabi şurada hacimli mumla tekrar üstüne çıkabilir. Saatlik dönüş yapılmış gibi duruyor. Saatliğin altına girdiysek bir de üst saatliğe bakalım. Evet, üst saatliğin de altındayız. Üst saatliğin de üstüne çıkamıyoruz. Şöyle saatlik periyodu açalım, bir orada bakalım. Evet, saatlik tavanın altındayız. Üst saatliğe kadar gelmişiz. Üst saatlikten tekrar bir deneme yapılabilir. Çünkü üst saatliğin şu an üzerinde duruyoruz gibi sanki. Evet. Öyle bir bölgede bırakmışlar ki kapanışı. Burada altılı gibi gözüküyor ama yarınki açılışta direkt üstte de çıkabilir. Yani çok kritik bölge burası. Yönün belli olmadığı noktada bırakmışlar tam. Yani burayı vurup burada bırakmak o zaman yönün yukarı olacağı manası taşır. Aşağı düşüyorum deyip tekrar buraya kapanışta buraya getirmiş fiyatı. Buradan tekrar saatlik ortalamanın üstüne atmaya çalışacaktır. Atıp şu bölgelerden dönüş aranabilir. Yani yön yukarı gibi duruyor. Tabi belli değil. Pazartesi bakarsınız da şurada açar. Oradan çevirir artık. Bu da dönmeye başlar. Bu da aşağı atar. Şöyle gelir. 3 saatlik tavan havada. Bunu aşağı çekip saatliği 3 saatlikle birleştirip fiyat aşağıdan dönüp onların üzerine tekrar çıkabilir. Senaryolar geniş. Her şeyi yapabilir fiyat şu an. İstediği gibi oynayabilir. Bir de şu günlük periyot tavanına bakalım, o nerede? Günlük periyot tavanı çok aşağıda. Evet, şöyle baktığımız zaman ama yükselende tabii ki. Yükselerek gidiyor. Burada bir geri dönüş söz konusu olabilir şu bölgeye. Evet, şu bölgeye kadar gelebilir. Tabii burada hacimlere bağlı, saatlik ortalamanın tavanın üzerine çıkmasıyla devam eder trend. Ona dikkat edeceğiz. Saatlik tavanın şu saatlik tavan bunun üstüne çıkma eğilimi var. Şöyle baktığımızda evet, bu üst saatlikle vurup buradan dönüş aranabilir. Evet. 21. katta bir geri dönüş aranıp düzeltme beklenebilir günlükte. Günlükteki düzeltme şu bölgeye kadar, hani buraya vurduktan sonra 2-3 gün sonra şu bölgeye kadar tekrar bir düzeltme beklenebilir. Burası sanırım uygun. Burada 618'i zaten direkt kırmışız yani artık. Burada bir bağlantımız da var zaten. Bunun üzerinden şu an hedefimiz burası. Oradan bir geri çekilme beklenebilir 764'e. Oralarda artık günlükte girmek için fırsat kollayabiliriz. Tabii test ederek tavanımızı da geçelim. Bir de günlük buradayken haftalığa bakalım. Haftalık ne alemde? Haftalığı kırıyoruz. Haftalık tavanın üzerine çıkıyoruz arkadaşlar. Bu demek ki direkt gidecek gibi duruyor. Hiç soluk almayacak gibi duruyor. Bunun için tekrar geri dönüş yapar mı? İhtimaller dahilinde. Yani şu sortuyu yaptıktan sonra şunu yükselttiğini düşünelim şuralara kadar. Şöyle çevirip bunu buradan tekrar buraya alır mı? Alır, yapar. Fiyat ne yapacağı belli olmaz. Tavan gidiyor. Yalnız haftalık tavanın şurada yükseleni var. Yani sıfır noktası. Fiyat oraya çarptı zaten. Burayı geçmek isteyecektir. Burada fiyat şu noktaya geldiğinde, yani haftalık tavan şu noktalara geldiğinde burada bir şu şekilde çıktığını düşünelim. Hadi buralardan geri dönüşlerimizi bitirdik. Ya şöyle çarptık, şöyle vurduk, şöyle çıktık.
Buralara geldiğimizde şu haftalık tavanla bir günlük tavan birleştirmesi şu bölgede yapılabilir. Yani şuralara kadar gelir mi o da? Evet, aşağı yukarı şunu şuraya çekersek, evet, şöyle, evet, haftalığı burada yakalayabiliriz günlükle birlikte. Evet, aynı stratejimiz şu olabilir. Şu günlük yükselişten sonra şuralarda, evet, haftalığı da buradan aldığımızı düşünelim. Şöyle bu bölgelerde tekrar fiyatın geri dönüşüyle şu bölgelerde, yani 21'i aştıktan sonra 21'in geri dönüşünde. Şurası da 382 olabilir. Ona da bakalım. Şöyle getirelim bir tanesini, kullanalım. 382 dönüşü var mı yok mu bakalım bir. Evet, 382'miz burada. Buradan bir dönüş bekleriz. Evet, buradan şuralarda yakalayabiliriz ortalamaları, tavanları birleyip devam edebiliriz yolumuza. Evet, buralar giriş noktası olabilir. Tabii şurada bu ara periyot salınımlarına kapılmamak lazım. Buralarda yapar mı yapmaz mı bilemeyiz. Buradan bir bakarsınız pazartesi buraya salar. Bir bakarsınız buraya vurur. Ondan sonra şu hareket şuraya gelir, şurada yapar, şöyle gelir. Ondan sonra düzeltmesini yapar. Yani takip etmek lazım fiyatı günlükte. Şöyle bakacak olursak, yani şuraya kadar gelmiş. Şimdi buradan aşağı salsa 618, saldıktan sert bir salış yaparsa sert bir çıkış, biri yapıştırır. Sonra 764, 236 derken buradan şu şekilde bir üçlü yapıp aşağı salabilir burada. Evet. Şu hareketleri bekleriz. Kapılabilir fiyat bu hareketlere. Ondan sonra şurası artık tekrar giriş noktamız olabilir. Tabii ihtimaller dahilinde bunlar hep. Olacak diye bir şey yok. Sadece projeksiyon öngörüyoruz. Ona göre bu hareketleri yaparsa biz de bu hareketleri yaparız diye plan yapıyoruz. Böyle olacak diye bir kayda yok. Hemen geçelim buradan basamak stratejimize bakalım biz en iyisi. Bakalım basamaklarımız ne diyecek bize. Haftalık periyoda gidelim. Haftalık periyotta basamağımıza bakalım. Basamak. Şu an basamağımız tamamlanmış durumda sanırım. Evet. Basamağın 3 yükseliş dönemi bitmiş. Artık düzeltme dönemine girmiş. Yani tabanımız burası. Aslında 3 yükseliş döneminden sonra basamağımızda taban şurası. Evet. Şurası taban. Burası da artık o tabanı tekrar aşağı kırıp düzeltmesini bitirdiği yer. Bu tabanın kırılması beklenir. Evet, şurada bir tabanımız var gördüğünüz gibi. En son tabanımız burayı kırdığı için aşağı doğru ne yapacağız? Buraya biz şunu yapacağız. Bu 382'yi oraya getireceğiz. Ama ondan önce tavana bakacağız bir. Tavan nerede? Evet, tavan şu an doğru yerde. Kırılan bölge orası. Evet, şunu şuraya bizim 382'mize alacağız. Şöyle aldık. Tamam, 236'ya taban yaptık. Tamam, o da doğru. Şimdi taban oluşturma gayretimiz. Evet, burası taban olacak. Dönüş tabanımız burası. Daha sonra düzeltmemiz bittiğinde, yani tabanı oluşturduğumuzda şu geri düzeltmeden sonra burası taban olmuş olacak artık. Ondan sonra buradan yukarı kuvvetli, yani onayımız burada. Yükseliş onayımız buradan alınacak. Biz ne yapacağız? O zaman bunu tekrar buraya getireceğiz. Bu bölgenin kırılması için bu bölgenin takibini yapacağız. Artık bu bölgede bir taban oluşturup ondan sonra yukarı gidebilir. Şurada düşenimiz var. Düşenimiz şöyle, şu kanalım şöyle geliyor. Şunu alalım. Bakalım bir. Aslında ters açısını alıp yapmamız gerekiyor da uzatmayalım fazla süreyi.
Şuradan hemen klonlayalım. Şöyle bir ters çevirelim şimdi bakalım. Evet. Şurada bizim şu şekilde. Şimdi evet. Gördüğünüz gibi şuradan geçiyor. Tamam. Şimdi buradan mı geçiyor diye bakıyoruz. Açısal doğrultuya bakalım. Şöyle kabataslak bakalım doğruluk payı nedir? Hemen hızlıdan 25-36. Şuradan bakalım. Kaç? 11 25'e getireceğiz. 25-36. Evet. Tamamdır. Şöyle yapacağız artık. Tamamdır. Evet, tamamdır bu. Bir dahaki düşenimiz burada. Burayı kırarsak yükselişimiz devam edecek. Şöyle bakarsak bahsettiğimiz yerler 0.5. Evet, düşenin 0.5'in üzerine çıkıp burada onay alması gerekecek. Evet, onayı aldıktan sonra düşeni kırmalar başlayacak artık. 618, 764, 764'te dinlenecek. Daha sonra buranın kırılımı gelmesi gerekiyor. Burayı kırdıktan sonra yükselişe devam edecektir. Kanal yapımız bu. Basamak stratejimizde. Evet, şöyle bakalım. Şunu da kaldıralım. Tamamdır. Evet, olayımız burada. Filmimiz burada kopacak. Bir de bunun şu yörüngeler arasında ona da bakalım. Ondan sonra bitirelim. Yörüngeler arasında yapmış olduğu burada bu hareketlerin bir nizamı, düzeni oluyor arkadaşlar. O da bir trend oluşturuyor. Hayatının başından itibaren yörüngeler arasındaki oranlı yükselişlerden bir trend oluşuyor. O trende bakalım. Şuraya bir dönüş yapalım. Şunları kapatalım hemen. Karışmasın ortalık. Evet, günlüğe bir dönelim. Günlükteki ana trendimize bir bakalım. Ana trendimiz burada. Hemen bir kalınlaştıralım bakalım. Evet. Evet, bunun zaman içerisinde yörüngeler arasında yapmış olduğu bu yükselişlerden bir trend oluşur demiştik. O trend burada. Gördüğünüz gibi kanalımızın üst bandı test edilmiş. Burada 764, ondan sonra 764 üstünde tutunma çabaları 618. 618'i artık burada bir ikili dip yapmışız. Artık burada bir onay alıp yükselişimizi sürdüreceğiz. Kırılacak bölge burada 764. 764'ün kırılımıyla hedefimiz kanal tepesi tekrar. Yani buralara kadar ana periyotta gelmek isteyecek. Ondan sonraki düzeltmeyi artık bir alt periyodun şurada sanırım 764'üne yapar. Oradan devam eder diye düşünüyorum. Trendimizde kırılması gereken bölge şurası. Yani şöyle gelip şöyle kıracağını düşünürsek şuraya da bir ana trend etiketi atabiliriz. Evet, 4.35'ler. 4.35'leri burada görür mü? Görür fiyat. Şunu da yapabilir. Şurada bir sıkıştırabilir kendini. Üstüne alıp tekrar şuradan şu şekilde devam edebilir. Şurada bir sıkışıklık yaratıp şurada bir onay alıp tekrar devam edebilir. Onu da yapabilir.
Ona da bakabiliriz. Yani şurada sert bir onay alıp tekrar devam etmek isteyecektir. Evet, ana trendde 618 dönüşündeyiz. Hedefimiz şu an Kanal Tepesi ana periyotta. Yani ana periyottaki kanal tepemiz aşağı yukarı ne zamanlara kadar gelir? 2028, 2029, 2030'lar. Yani 2030'lara kadar ana periyotta yukarı yönlü yükselişlerimiz devam edebilir. Burada aylıktaki günlük dönüşlerimiz, haftalık dönüşümüz, bir de aylık dönüşümüz olması gerekiyor. O aylık dönüşümüzden sonra yukarıya artık alt periyotlarda aylık dönüşten sonra haftalığın gücü, günlüğün gücü ve saatliklerin gücüyle dönüş işlemi bitirilebilir burada. Yani burada bir üçlü yapıp şurayı bir diyelim, burada bir iki yapıp, burada bir üç yapıp ondan sonra düzeltmesini yukarı doğru yapabilir alt periyotlarda. Evet, anlatacaklarımız bu kadardı. Tekfen şu an gözümüze batan bir hisse. Bayağı batıyor. Yani geç kalmışız ama yapacak bir şey yok. Onun için elimizden geleni yapmaya çalıştık. ZMX stratejisiyle anlatmaya çalıştık bir şeyler. Şuradan günlük periyodun görüntüsünü bir daha görelim. Evet, günlük periyot yukarı yönlü doğru gidiyor. Bayağı sıfırlanmış günlük periyot. Şuradan bakacak olursak günlükte gördüğünüz gibi günlük periyodumuz düzeltilmiş. Yani günlükteki kırılım şurası. Bu kırılım haftalıkta oluyor. Haftalıkta olduğu için günlüğü sürükler. Evet, gördüğünüz gibi haftalıkta gidiyoruz yukarı. Bunu da düzeltip aylık periyot da düzeldikten sonra artık aylık periyodumuzu düzelttikten sonra tüm periyotları belki şu noktada tekrar toplama çabasına girebiliriz. Yani şu yükselişten sonra şuralarda şöyle şu açıya bakacak olursak şöyle şu bölgelerde tekrar periyotlar için beklenebilir. Periyotların yükselmesi de beklenebilir. Yani şunları şu noktada da birleştirebiliriz. O da olabilir. Şurada bizim evet şeyimiz var. Şurada tabanımız oluşmuş. Şurayı belki şuraya kadar da salabilir. Şurada bir salma işlemi yapabilir. Keyfe bağlı. Salıp periyotları tümünü burada bağlayabilir. Yani onayımızı da buradan almış oluruz. Yani 2.38'ler burada önemli bölge. Şurası da çok önemli bölge. 21'ler. Yani 21. kat. Tabi buraya şunu da yapabilir. Çok hızlı bir şekilde çıkıp burada artık zaman doldurabilir. Periyotların yükselmesi için. Her şeyi ihtimal dahilinde değerlendirmek gerekiyor. Yönümüz yukarı ana periyotta. Ana periyotta yönü yukarı olduğu için ara düzeltmelere yakalanmamak lazım. Yakalanmadan tavandan girmek lazım artık. Dönüşün nereden olacağını kestirmemiz lazım. Biraz hesap kitap yapmamız lazım. Bu yükselişi bayağı sürükleyebilir. Periyotlar nerede bozulmuş? Şurada bozulmuş. Evet, buradan altına girilmiş. Şurada periyodun şu noktada belki de şu noktaya kadar sürükleyip şurada düzeltme işlemini yapabilir. Yani diğerleriyle birlikte şurada ana periyot dönüşü olabilir. Şu ana periyot dönüşünde şurada yakalayabiliriz. Oraya kadar çok süre geçiyor ama riski olmadan yapılacak işlem. Şuralarda yakalayabiliriz. Burada bir ana düzeltmemiz var. Günlük düzeltmelerin sonrasında tabi girilebilir. Günlük düzeltmelerden sonra yani bu da haftalıkta yapacağı hareket. Haftalıkta 2-3 mum yani 2-3 mum veya 4 mum aşağı kırmızı görürsek giriş yapılabilir. Tabii anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.